Premiere Pro için hazırladığımız Zeosite Motion eklentisinin tamamen ücretsiz bir versiyonunu kodladık. Abi sen bu işleri nerede öğrendin? Öğrettiler. Ücretli versiyonuna göre içerisinde daha az materyal var ama tamamen işinizi görecek materyaller. Yemin et. Şimdi hiç vakit kaybetmeden eklenti içerisinde neler var ve kurulumunu en basit şekilde nasıl yapabiliriz bunlara bakalım. Öncelikle yapmamız gereken şey aniom.net sitesine giriş yapmak. Açıklama kısmına linkini bırakıyor olacağız. Buradan Atomix sekmesinden download diyerek buradan Atomix'imizi indirmek. Çok kısa sürede indi gördüğünüz gibi. Sonrasında Google'a girip ZXP installer yazmak. Burada zaten direkt çıkıyor ZXP installer. Mac kullanıyorsanız MacOS, Windows kullanıyorsanız Windows. MacOS veya Windows iki işletim sisteminde de eklenti çalışıyor sorunsuz bir şekilde. Hangi işletim sistemini kullanıyorsanız buradan seçmeniz yeterli. Biz MacOS kullanıyoruz. MacOS seçtik. Şimdi yapmamız gereken işlem ZXP installer'ı kurmak. Üzerine çift tıklıyorum indirdiğimiz dosyanın application içerisine bırakıyorum. Direkt ZXP installer yazarak buradan bulabiliriz. Aç diyorum. ZXP installer'ımız çok kısa sürede kuruldu gördüğünüz gibi. Bu alana geldikten sonra Atomix dosyasını zip'ten çıkarmamız gerekiyor. Üzerine shift tıkladım. Direkt geldi. Buradan ZXP yazan sonunda dosyamı sürükleyip ZXP installer'a bırakıyorum. Bu programları kuracağını söylüyor. Tamam dedim, install dedim. Ve kurulum işlemi tamamlandı. Windows extension diyerek program içerisinde erişebileceğimi söylüyor. Sonrasında yapmanız gereken işlem eklentinin sayfasına gitmek. Açıklama kısmında eklentinin sayfasının da linkini size bırakıyor olacağız. Buradan try free diyerek direkt ücretsiz bir şekilde ücretsiz versiyonunu indireceğiz. Buraya $0 yazdım. I want this yazdım. Buraya mail adresi girmeniz gerekiyor. Bizim otomatik yazdı. 0 diyorum ve Get'e tıklıyorum. Buraya geldi gördüğünüz gibi 135 MB'lık demo paketimiz var. Download diyorum. Paketi indirdiğinizde içerisinde 2 tane dosya karşılıyor sizi. Bir tanesi Atomix. En güncel versiyonunu web siteden indirdik zaten. Bir tanesi de eklentimiz. Eklenti içerisindeki Atomix klasörüne tıklıyorum ve buradan PR Zeosite Motion Demo yazan dosyamı Premiere içerisine bırakacağım. Premiere Pro'muzu açtık. Yukarıdan Windows Extension Atomix diyorum. Karşımıza bu şekilde bir alan açıldı. Sizin de bu şekilde bir alan açılacak. Install the first package diyorum. Buradan hemen eklentimin bulunduğu dosyayı seçtim. Az önce indirmiştik eklentimizin ücretsiz versiyonunu. Zeosite Motion PR dosyasının içerisine girip buradan Atomix'e tıklıyorum. Eklenti dosyası içerisinde fontlar da var. Bu fontları tek tek indirmeniz gerekiyor. Eklentinin düzgün bir şekilde çalışması için. Atomix'e tıklıyorum. Buradan da Atom dosyasını seçiyorum. Burada iki seçenek çıktı. Copy files derseniz direkt Premiere'in içerisine, Premiere dosyalarının içerisine entegre ediyor eklentiyi. Don't not copy derseniz de portable olarak yani indirilenler dosyasından çekiyor veya dosyanızı nereye attıysanız oradan çekmeye devam ediyor eklentiyi. Copy file demenizi tavsiye ederim çünkü direkt eklenti içerisinde bulunsun, silinme riskini ortadan kaldıralım. Continue dedim ve sorunsuz bir şekilde eklentimiz yüklendi. Şöyle biraz genişletelim, eklentiyi daha net görelim. Eklenti içerisinde Pro versiyonda bulunan çoğu özelliğin küçük versiyonları var. Pro Editing kısmı bu şekilde, zoomlarımız mevcut. Safe zone'umuz var. Transition kısmında işinize yarayacak çok fazla geçiş efekti var. Şu şekilde. Sosyal medya içerisinde abone ol butonlarımız. Instagram içerisinde Reels için kullanabileceğiniz çerçeve şablonları. 3D kameralar, backgroundlar, text animasyonları, çok fazla şey var anlayacağınız. Eklenti içerisine şöyle bir fotoğraf attım. İkincisini de attık. Şöyle iki fotoğraf arasında gezinebiliyoruz. Biraz uzatayım hatta fotoğrafları. İki fotoğraf arasında gezinebiliyoruz. Hemen bir transition kısmını deneyeceğim. En çok kullanacağınız o çünkü. İki görsel arasına geldim. Transition bölümünden hemen şuradan mesela bir tanesini deneyelim. Perspective Shorts içerisinden ilkini deniyorum. Çift tıkladım ve geçişimiz geldi ses efekti ile birlikte. Gördüğünüz gibi çok güzel bir geçiş efekti oldu. Hemen ikisinin arasına tekrardan geldim. Bir tane daha geçiş efektimiz var. Aynı şekilde. Bu da soldan sağa doğru geçen bir geçiş efekti. Zoom efektlerimiz var. Optic Hard Zoom. Bunu da çift tıklayarak aynı şekilde kurabiliyorsunuz. Ve bir tane daha geçiş efektimiz var. Zoom içerisinde Basic ve Hard. Bunları da çok basit bir şekilde kullanabiliyorsunuz. İki görüntünün ortasına geldim. Hard kısmına geldim. Buradan bir tanesini seçelim. Çift tıkladım. Ve gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde geçiş efektim uygulandı.
Sosyal medya animasyonlarının bulunduğu bir kısım var. Burada YouTube abone ol butonlarımız var. Bunu da hemen deneyelim. Üzerine çift tıklıyorum. Karışıklı olmasın. Bir tane görsel olsun. Şöyle uzattım sonuna kadar. Burada subscribe yazıyor. Görselimizi ekleyebiliyoruz. Bunları nasıl yapıyoruz? Window Properties kısmından bu bölümü açmamız gerekiyor. Buraya fotoğrafımızı sürükleyip bırakacağız. Buradan ChatGPT ile ayarladığımız bir fotoğraf vardı. Onu sürükleyip bıraktım. Profil resmi kısmına. Aşağıya geliyorum. Buraya abone ol yazdım. İkinci kısma da abone olundu. Burada tema olarak 2 tane tema seçebiliyorsunuz. White ve Dark olarak. Dark'ı seçtiğinizde burası siyah olacak. White'da da bu şekilde. Burada mouse click animasyonu var. Şuradaki. Bu mavi oluyor. Bunun da rengini değiştirebiliyorsunuz. Burada el geliyor. El gelsin ya da gelmesin seçenekleri var. Eli buradan kaldırıp kaldırmama da size bağlı. Motion blur var. Motion blur da buradan açıp kapatabiliyoruz. Elin üzerinde görebiliyorsunuz blur'u. Kapatıp açtığımda blurlu veya blursuz görebiliyorsunuz. Bu görsel kısmını büyütüp küçültebiliyoruz buradan. Image size kısmından. En büyük yapayım mesela. En büyük bu şekilde oldu. En küçük yapalım. Kayboldu. Bizim için bu şekilde yeterli. Bundan aynı şekilde pozisyonuyla da buradan oynayabiliyoruz sağa sola. Tekstimizin de boyutlarıyla oynayabiliyoruz. Abone olun. Eğer ki farklı bir dilde uzun yazıyorsa onu küçültebiliyorsunuz yani. Biz burada oval bir kenar yaptık ama siz burada roughness kısmını sıfıra getirirseniz bu direkt keskin dikdörtgen bir kenara dönüşecek. Bu şekilde daha güzel bence. Kenarları oval şekilde. Böyle. Global scale'de de komple tüm efekti küçültüp büyütebiliyorsunuz. Buradan küçülttüm. Ve şöyle aşağıya alalım. Şimdi bir izleyelim. Videolarınızda kullanabileceğiniz gerçekten güzel bir animasyon. Her şeyle değiştirilebilir. Görseller, tekstler, animasyonlar her şey değiştirilebilir. Güzel bir animasyon. Ve tek bir tıkla ekleyebiliyorsunuz aslında bunu. Biraz aşağı inelim. Reels frame'imiz mevcut burada. Hemen şuradan sekans diyerek settings'ten hemen bir 1080'e 1920 yani dikey olacak şekilde bir kompozisyon oluşturdum. Buradan fotoğraflarımdan birisini de içerisine atıyorum hemen görebilmemiz açısından. Kelini büyütüyorum. Buradan herhangi bir Reels frame'imi seçip çift tıkladığımda gördüğünüz gibi otomatik çerçeveye oturuyor. Görselimizi hatta biraz aşağıya da alabiliriz şöyle. Reels frame'imizi uzatalım video kadar. Artık videomuz burada yer alacak. Bu Reels Frame Pro versiyonunda çok daha fazla seçeneklerle geliyor. İkili, tekli, kare, dikdörtgen ya çok fazla versiyon var yani kısaca. Burada free versiyonu da eklemek istedik. VHS ve kamera 3D özelliklerimiz var. Bunu da kapatalım hemen şuradan. Kamera 3D ne işe yarıyor onu da göstereyim hemen. Üzerine shift tıkladığınızda üzerine katmanlar geliyor ve bu katmanlar biraz daha görselimizi büyütürsek daha iyi anlarız. Görselimizin 3 boyutlu bir görüntüye sahip olmasına yarıyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi 3D bir animasyon elde etmiş olduk tek bir görselle. Ve burada gradientlerimiz var. Gradientler de aynı şekilde değiştirilebilir renklere sahip. Üzerine shift tıklayıp ekleyebiliyorsunuz. Ve ekledikten sonra üzerine bir kez tıklayıp buradaki renklerle de oynayabiliyorsunuz. Siyaha kırmızı dedik ve siyah kırmızı oldu artık. Buradaki renklere bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Buraya şablon olarak birkaç tane renk ekledik tabi. Burada minimal text animasyonlarımız var. Bir tane logo animasyonumuz var. Logo animasyonda aynı şekilde abone ol butonu gibi üzerine logoyu sürükleyip bıraktığınızda işlemin bittiği bir animasyon. Split screen kısmında ekranı 2'ye veya 3'e bölme seçenekleri var. Geldiğinizde 3 tane ekran karşılıyor. Bunların içerisine kendi fotoğrafınızı sürükleyip bırakırsanız ki bir tanesini bırakalım mesela. Birinciye bunu bıraktım. İkinciye bunu bıraktım. Üçüncüye bunu bıraktım. Gördüğünüz gibi ekran 3'e bölünmüş şekilde karşınıza çıkıyor. Film Letterbox'ımız var. Film Letterboxd'da bu görüntüyü sinematik yapmak istediğinizde direkt çift tıklayıp üstüne ve altına kaş ekleyebileceğiniz kolay ve etkili bir yöntem. Ve en altta da ses efektlerimiz mevcut. Pro versiyonunda buradaki ses efekti sayısı 260 veya daha fazla olması lazım. O kadar. Free versiyonu olabildiğince bir şeyler eklemeye çalıştık ve güncellemelerle birlikte free versiyonu da güncelliyor olacağız. Get the full versiyon diyerek eklentimizin full versiyonuna da buradan ulaşıp satın alabilirsiniz. Eklentiyi satın alırsanız sadece eklentiyi satın almış olmuyorsunuz. Bize de destek olmuş oluyorsunuz. Ve desteklerinizle biz eklentiyi daha da iyi bir noktaya getirmeye çalışacağız. Desteğinizi esirgemezseniz çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.